Ders 1. Makarna yok. Anna, az önce makarnamızın bittiğini fark ettim. Oh, gerçekten mi? Akşamki akşam yemeği için spagetti yapmayı planlıyordum. Bu talihsiz bir şey. Yakında biraz daha almamız gerekecek. Evet, alışveriş listesine eklemeliyiz. Bunu not ettiğimden emin olacağım. Teşekkür ederim. Ve biz işteyken, taze ürünler de almalıyız. İyi fikir. Bazı meyve ve sebzeleri salata ve atıştırmalıklar için kullanabiliriz. Kesinlikle. Bunlardan çeşitli aldığımızdan emin olalım. Katılıyorum. Sağlıklı bir diyet için taze ürünler yemek önemlidir. Kesinlikle öyle. Yemeklerimize daha fazlasını dahil etmeyi hedeflemeliyiz. Alışverişe giderken bunu aklımda tutacağım. Hatırlattığın için teşekkürler. Hoş geldin. İyi stoklanmış bir mutfağa sahip olmak her zaman iyidir. Bu doğru. İhtiyacımız olan malzemelere sahip olmak pişirmeyi çok daha kolay hale getirir. Ders 2. Şehrime yakınlaşmak. Anna, şehrime yakın yerleri ziyaret ettiğinde, yalnız mı yoksa arkadaşlarla mı gidiyorsun? Ziyaretin yerine ve amacına bağlıdır. Bazen arkadaşlarımla giderim ve diğer zamanlarda kendi başıma keşfetmeyi tercih ederim. Anlıyorum. Yalnız gezilerden hoşlanmanızın özel bir nedeni var mı? Yalnız gitmek, programımda daha fazla özgürlüğe ve esnekliğe sahip olmamı sağlıyor. Kendi hızımda keşfedebilir ve ilgi alanlarıma odaklanabilirim. Bu mantıklı. Seyahat ederken istediğini yapma özgürlüğüne sahip olmak güzel. Evet, aynen öyle. Ancak arkadaşlarınızla gitmek de eğlenceli olabilir çünkü deneyimleri paylaşabilir ve birlikte anılar yaratabilirsiniz. Katılıyorum. Arkadaşlarla arkadaş olmak ve yolculuğun tadını çıkarmak her zaman harikadır. Kesinlikle. Yolculuğa farklı bir dinamik katıyor. Yeni yerlere gittiğimde genellikle arkadaşlarımla gitmeyi tercih ederim. Deneyimi başkalarıyla paylaşmak daha keyifli. Bu anlaşılabilir bir durum. Arkadaşlarla keşfetmek geziyi daha heyecan verici ve unutulmaz hale getirebilir. Ders 3. Modern romanlar. Anna, bazı modern romanlar okumayı düşünüyordum. Herhangi bir öneriniz var mı? Bu harika bir seçim. Modern edebiyatı seviyorum. Haruki Murakami'nin kitaplarını okudunuz mu? Hayır, Murakami'nin yapmadım. romanları genellikle büyülü Hangi türde gerçekçilik yazıyor? kategorisine girer. Benzersiz bir fantezi ve günlük yaşam karışımına sahipler. Kulağa ilgi çekici geliyor. Kesinlikle eserlerini kontrol edeceğim. Başka öneriniz var mı? Distopik kurguyla ilgileniyorsanız, George Orwell'in 1984 kitabını beğenebilirsiniz. Totalitarizm ve gözetim temalarını araştıran klasik bir roman. 1984'ü duymuştum. Bir şaheser olarak kabul edilir, değil mi? Okuma listeme ekleyeceğim. Evet, yaygın olarak edebiyatta önemli bir eser olarak kabul edilir. Bir diğer popüler modern roman ise Khaled Hosseini'nin Uçurtma Koşucusu. Afganistan'da geçen güçlü bir hikaye. Uçurtma koşucusu, hakkında da güzel şeyler duydum. Bir kopyasını aldığımdan emin olacağım. Tavsiyeler için teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Umarım onları okumaktan zevk alırsınız. Bitirdikten sonra ne düşündüğünüzü bana bildirin.
Ders 4. Dizüstü bilgisayarı güvenceye alma. Anna, yeni bir 15 inç dizüstü bilgisayar aldım. Onu güvenli bir şekilde tutabilecek bir şeye ihtiyacım var. Yeni dizüstü bilgisayarınız için tebrikler. Herhangi bir darbe veya darbelerden korumak için dolgulu bir dizüstü bilgisayar çantası almanızı öneririm. Bu iyi bir fikir. Seyahat sırasında güvende kaldığından emin olmak istiyorum. Ek olarak, özel bir dizüstü bilgisayar bölmesine sahip bir sırt çantası düşünebilirsiniz. Ekstra koruma sağlar ve ellerinizi serbest tutar. Kulağa uygun geliyor. Uygun bir dizüstü bilgisayar bölmesi olan bir sırt çantası arayacağım. 15 inçlik bir dizüstü bilgisayarı barındırabildiğinden emin olmak için bölmenin boyutlarını kontrol ettiğinizden emin olun. Bunu aklımda tutacağım. Tavsiye için teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Yardım edebildiğime sevindim. Daha fazla öneriye ihtiyacınız olursa bana bildirin. Ders 5. Pişirme meraklısı. Anna, pişirme dışında ilgilendiğin başka bir şey var mı? Merhaba, John. Evet, başka birkaç hobim ve ilgi alanım var. Bunlardan biri bahçecilik. Kendi otlarımı ve sebzelerimi yetiştirmekten zevk alıyorum. Bu harika. Kendi bahçenizden taze ürünler toplamak tatmin edici olmalıdır. Kesinlikle öyle. Kendi yetiştirdiğiniz yiyecekleri yemenin özel bir yanı var. Ayrıca bahçede vakit geçirmeyi rahatlatıcı ve tedavi edici buluyorum. Nedenini anlayabiliyorum. Doğayla bağlantı kurmanın ve gevşemenin harika bir yolu gibi geliyor. Kesinlikle. Bir başka hobim de resim yapmak. Farklı sanat tekniklerini denemekten ve kendimi renkler ve şekillerle ifade etmekten zevk alıyorum. Bu harika. Resim, kendini ifade etmenin harika bir şekli olabilir. Favori bir ortamınız veya tarzınız var mı? Akrilik boyalarla çalışmayı ve soyut sanatı keşfetmeyi seviyorum. Gerçekçiliğin kısıtlamaları olmadan bir şey yaratmayı özgürleştirici buluyorum. Kulağa ilgi çekici geliyor. Soyut sanat çok etkileyici ve yoruma açık olabilir. Evet, bu konuda sevdiğim şey bu. Duyguları ve fikirleri daha soyut ve kişisel bir şekilde iletmemi sağlıyor. Bu farklı ilgi alanlarına sahip olman harika, Anna. Hayata derinlik ve zenginlik katarlar. Teşekkür ederim, John. Çeşitli hobilere sahip olmanın hayatı ilgi çekici kıldığına inanıyorum. Ders 6. Fikirleri yazmak. Anna, bir sonraki projemiz için bir fikrim var. Dil öğrenme ipuçları hakkında bir podcast oluşturmalıyız. Kulağa ilginç geliyor, John. İnsanların dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak farklı teknikleri ve stratejileri tartışabiliriz. Kesinlikle. Kelime geliştirme, dil bilgisi kuralları ve etkili dil pratiği gibi konuları ele alabiliriz. Dil uzmanlarıyla röportajları dahil etmenin ve ayrıca dil öğrenenlerin kişisel deneyimlerini paylaşmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Bu harika bir öneri Anna. Dil bilimcileri, öğretmenleri ve poliglotları içgörülerini ve tavsiyelerini paylaşmaya davet edebiliriz. Ayrıca dinleyicilerimizi gelecek bölümlerde ele alabilmemiz için soru ve önerilerini bize göndermeye teşvik etmeliyiz. Elbette tüm fikirleri yazacağım. Bunu dört gözle bekliyorum. Bu podcast geniş bir kitleye ulaşma ve olumlu bir etki yaratma potansiyeline sahiptir. Kesinlikle, John.
Dil öğrenimi popüler bir konudur ve birçok insan etkili stratejiler bulmaya heveslidir. Podcast'imiz onlar için değerli bir kaynak olabilir. Katılıyorum Anna. Pratik ipuçları sağlayabilir ve öğrencileri tutarlı ve dil öğrenme yolculuklarına adanmış kalmaları için motive edebiliriz. Bölümleri ilgi çekici ve etkileşimli hale getirmek önemlidir. Dinleyicilerimizi dahil etmek için sınavlar, zorluklar ve hatta dil oyunları ekleyebiliriz. Podcast, iyi eğlenceli ve eğitici tutmanın harika bir yolu. Dinleyicilerimizin yeni bilgiler edinirken öğrenme sürecinden zevk almalarını istiyoruz. Kesinlikle, John. Hemen bu podcast projesi üzerinde çalışmaya başlayalım. İnsanların dil öğrenme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabileceğimiz etki konusunda heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım Anna. Birlikte harika bir şey yaratalım ve dünyanın dört bir yanındaki dil öğrenenlere ilham verelim. Ders 7. Programları tartışmak. Anna, önümüzdeki hafta için programlarımızı tartışmak istedim. Pazartesi günü bir ekip toplantısı için müsait misiniz? Evet, John. Pazartesi benim için çalışıyor. Saat kaçta düşünüyorsun? Sabah 10'a ne dersin? İlerlememizi gözden geçirmemiz ve önümüzdeki hafta için plan yapmamız için bize yeterli zaman vermelidir. Kulağa hoş geliyor John. O zaman aralığını boş tutacağımdan emin olacağım. Harika. Peki ya çarşamba? Müşteriyle planlanmış bir sunumumuz var. Öğleden sonra 2'de yapabilir misin? Evet, çarşamba günü saat 2'de yapabilirim. Gerekli malzemeleri hazırlayacağım ve toplantı için her şeyin hazır olduğundan emin olacağım. Mükemmel. Teşekkür ederim Anna. Ayrıntılara gösterdiğiniz özveri ve özen için teşekkür ederim. Hoş geldin, John. Düzenli kalmak ve son teslim tarihlerimize uymak önemlidir. Kabul ettim. Net bir programa ve etkili zaman yönetimine sahip olarak projelerimizin başarısını sağlayabiliriz. Kesinlikle, John. Önceden planlama yapmak ve yolda kalmak, yüksek kaliteli iş sunmak için çok önemlidir. Aynı sayfada olduğumuza sevindim, Anna. Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için programlarımızı iletişim kurmaya ve koordine etmeye devam edelim. Tamamen katılıyorum John. Açık ve şeffaf iletişim, verimli bir iş akışını sürdürmenin anahtarıdır. Ders 8. Alışveriş tercihleri. Anna, alışveriş tercihlerimizi düşünüyordum. Bir şey satın almanız gerektiğinde genellikle nereye gidersiniz? Genelde alışveriş merkezine giderim, John. Giyim mağazalarından elektronik ve ev eşyalarına kadar çok çeşitli seçeneklere sahipler. Bu çok uygun. Ayrıca alışveriş merkezine gitmeyi seviyorum çünkü tüm alışveriş ihtiyaçlarım için tek durak. Aynen öyle, John. Zaman kazandırır ve farklı mağazaları tek bir yerde keşfetmemizi sağlar. Genellikle ziyaret ettiğiniz favori mağazalarınız veya markalarınız var mı? Evet, birkaç favorim var. Zara ve H&M gibi giyim mağazalarına göz atmayı seviyorum. Elektronik ürünler için genellikle Best Buy'a giderim. Bunlar harika seçimler Anna. Zara'nın koleksiyonuna göz atmaktan da zevk alıyorum. Ve elektronik için kaliteli ürünleri için Apple mağazalarını ziyaret etmeyi tercih ediyorum. Apple mağazaları gerçekten güvenilir, John. Ürünleri performansları ve dayanıklılıkları ile bilinir. Kesinlikle. Satın alırken kaliteye öncelik vermek önemlidir.
Bu şekilde, satın aldığımız ürünlerin uzun ömürlülüğünü sağlayabiliriz. Tamamen katılıyorum John. Kaliteli ürünlere yatırım yapmak sadece uzun vadede para tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda israfı da azaltır. Kesinlikle, Anna. Bilinçli alışveriş kararları almaya ve değerlerimize ve ihtiyaçlarımıza uygun ürünleri seçmeye devam edelim. Ders 9. Hobiler ve farkındalık. Anla, sıkıştırmayı çözmeye yardımcı olacak hobilerin olması güzel. Rahatlamanın bir yolu olarak farkındalığı veya meditasyonu denediniz mi? Evet, John. Farkındalık, günlük rutinime dahil ettiğim bir uygulamadır. Mevcut kalmama ve stresi azaltmama yardımcı oluyor. Bu harika, Anna. Farkındalık, düşüncelerimizi ve duygularımızı yönetmek için harika bir araç olabilir. Kesinlikle, John. Sakin ve netlik duygusunu teşvik ederek farkındalık geliştirmemize ve şimdiki ana odaklanmamıza izin verir. Yararlı bulduğunuz belirli farkındalık teknikleriniz veya uygulamalarınız var mı? Yararlı bulduğum bir teknik dikkatli nefes almaktır. Her nefes alma ve nefes verme hissini gözlemleyerek nefesime odaklanmak için birkaç dakikamı Bu ayırıyorum. basit ama etkili bir Kendimi uygulama gibi merkezlememe geliyor, ve Anna. herhangi bir gerginliğini veya Kesinlikle dikkat deneyeceğim. dağıtıcıyı bırakmama yardımcı oluyor. Zevk aldığım bir diğer uygulama da dikkatli yürüyüş. Çevremdeki manzaralara, seslere ve duyumlara dikkat ederek doğada yavaş bir yürüyüş yapıyorum. Kendimi topraklanmış ve şimdiki ana bağlı hissetmemi sağlıyor. Dikkatli yürüyüş fikrini seviyorum, Anna. Fiziksel aktivite ve farkındalığın faydalarını birleştirir. Rahatlamak için ferahlatıcı bir yol gibi geliyor. Kesinlikle, John. Bize neşe ve huzur getiren faaliyetlerde bulunmak, zihinsel sağlığımıza dikkat etmenin harika bir yolu olabilir. Tamamen katılıyorum, Anna. Öz bakıma öncelik vermek ve rahatlama ve gençleşmeyi teşvik eden aktiviteler için zaman ayırmak önemlidir. Farkındalığı hayatımıza dahil ederek, daha büyük bir denge duygusu geliştirebilir ve genel refahımızı artırabiliriz. İyi dedin, Anna. Zihnimizi ve ruhlarımızı besleyen farklı hobileri ve uygulamaları keşfetmeye devam edelim. Ben bunun yanındayım, John. Kendini keşfetme yolculuğunu kucaklayalım ve bizde bireysel olarak yankı uyandıran şeyi bulalım. Ders 10. Ödüllendirici sohbet. Anna, seninle heyecan verici haberler paylaşmak istedim. Az önce işte terfi edindim. John, bu harika. Terfi için tebrikler. Heyecanlı olmalısın. Teşekkür ederim, Anna. Kesinlikle memnunum. Çok zor bir iş oldu ama çabalarımdan dolayı takdir edilmek harika hissettiriyor. Bunu duyduğuma sevindim. Bağlılığınız ve bağlılığınız karşılığını verdi. Bu ödülü hak ediyorsunuz. Nazik sözlerin için minnettarım, Anna. Benim için çok şey ifade ediyor. O arada, bu başarıyı kutlamalıyız. Bir ara kahve içmeye ne dersin? Kulağa harika bir fikir gibi geliyor John. Başarınızı sizinle birlikte kutlamayı çok isterim. Buluşmak için bir zaman planlayalım. Mükemmel. Programımı kontrol edeceğim ve bazı müsait tarihlerle size geri döneceğim. Gerçekten dört gözle bekliyorum. Harika. Özgür olduğun zaman bana haber ver, biz de bunu gerçekleştireceğiz. Tekrar tebrikler John. Bu terfiyi hak ettin. Teşekkür ederim, Anna. Desteğiniz ve cesaretlendirmeniz için minnettarım.
Benim için çok şey ifade ediyor. Kahve planlarımızı tamamlamak için yakında sizinle iletişime geçeceğim. Ders 11. Araştırma ve alışveriş ipuçları. Anla, yeni bir şehre bir gezi planlıyorum ve orada zamanımı en iyi şekilde geçirmek istiyorum. Önceden nasıl araştırma yapabileceğime dair herhangi bir öneriniz var mı? John, Bu iyi bir nokta, araştırma Anna. yapmak tatmin edici bir seyahat Kesinlikle bu deneyimi kaynakları sağlamak için keşfedeceğim. harika bir fikirdir. Çevrim Başka bir içi nokta, seyahat yeni bir rehberleri, şehirde alışveriş forumlar yapmak ve için bloglarla herhangi bir başlamanızı ipucunuz var mı? öneririm. Genellikle değerli Turistik bilgiler alışveriş ve öneriler alanlarından sağlarlar. kaçınmak ve benzersiz yerel mağazalar bulmak istiyorum. Kesinlikle, John. Turistik alışveriş alanlarından kaçınmak için yerel halkın alışveriş yaptığı mahallelere girmeye çalışın. Genellikle gizli mücevherlere ve otantik ürünlere sahiptirler. Ek olarak, yerlilerden tavsiye istemek sizi bazı harika alışveriş noktalarına götürebilir. Harika bir öneri, Anna. Yerel mahalleleri keşfettiğimden ve sakinlerden tavsiye aldığımdan emin olacağım. Daha ödüllendirici bir alışveriş deneyimi gibi geliyor. Yararlı bulduğuna sevindim, John. Unutmayın, alışılmadık alanları keşfetmek benzersiz buluntulara yol açabilir ve yerel işletmeleri destekleyebilir. Alışveriş maceranızın tadını çıkarın. Teşekkür ederim, Anna. Rehberliğiniz için minnettarım. Şimdi araştırma ve alışveriş planlarım konusunda kendimi daha güveniyorum. Nasıl gittiğini sana bildireceğim. Ders 12. Bütçe hususları. Anna, bir gezi planlama sürecindeyim ve ne kadar para biriktirmem gerektiğini merak ediyorum. Bütçe belirleme konusunda önerileriniz var mı? John, seyahatiniz için biriktirmeniz gereken miktar seyahat tarzınıza ve tercihlerinize bağlıdır. Lüks veya bütçe dostu bir gezi mi planlıyorsunuz? Konfor ve satın alınabilirlik arasında bir dengeyi tercih ederim. Fazla harcama yapmadan seyahatimden en iyi şekilde yararlanmak istiyorum. Bu dengeyi bulmak için herhangi bir öneri var mı? Bu durumda, varış noktanızdaki ortalama konaklama, ulaşım, yemek ve aktivite maliyetlerini araştırmanızı öneririm. Bu size ne kadar tasarruf etmeniz gerektiğine dair kaba bir tahmin verecektir. Bu mantıklı, Anna. Biraz araştırma yapacağım ve bu faktörlere dayalı bir bütçe oluşturacağım. İlgili harcamalar hakkında gerçekçi bir fikre sahip olmak önemlidir. Kesinlikle, John. Önceden planlama yapmak ve bir bütçeye sahip olmak, bilinçli kararlar vermenize ve fazla harcamadan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Beklenmedik harcamalar için de fazladan para ayırmayı unutmayın. Tavsiye için teşekkürler, Anna. Her şeyi dikkate alacağım ve seyahat hedeflerime uygun bir bütçe oluşturacağım. Rehberliğiniz çok takdir edilmektedir. Ders 13. Dengeli bir diyet sağlamak. Anna, son zamanlarda dengeli beslenmeye çalışıyorum. Sağlığımıza ve refahımıza dikkat etmek önemlidir. John, bunu duymak harika. Vücudumuza ihtiyaç duydukları besinleri sağlamak için dengeli bir diyet gereklidir. Kendimizi beslemek için sağlıklı bir yaklaşım. Kesinlikle, Anna. Yemeklerime daha fazla meyve, sebze ve kepekli tahıl ekliyorum. Gün boyunca daha enerjik hissetmemi sağlıyor. Bu harika, John. Meyve ve sebzeler vitamin ve mineral bakımından zengindir. Kepekli tahıllar lif ve diğer temel besinleri sağlar. Genel sağlığı desteklemek için harika bir yoldur. Evet, bu arada Anna, işlenmiş yiyecek ve şekerli atıştırmalık alımımı da azaltmaya çalışıyorum. Daha dengeli bir diyet sürdürmeme yardımcı olduğunu görüyorum. Bu akıllıca bir seçim, John. İşlenmiş gıdalar genellikle ilave şekerler, sağlıksız yağlar ve yüksek düzeyde sodyum içerir.
Tüketimlerini azaltmak sağlığımız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Tamamen katılıyorum Anna. Daha sağlıklı yiyecek seçimleri yaparak gün boyunca daha odaklanmış ve üretken hissediyorum. Diyetimizin genel refahımızı nasıl etkileyebileceği şaşırtıcı. Evet, ben de dengeli beslenmeye çalışıyorum John. Daha enerjik hissetmemi ve konsantrasyon seviyelerimi artırdığını görüyorum. Öz bakımın önemli bir yönüdür. Bu harika, Anna. İkimizin de dengeli bir diyette kendimize bakmaya kararlı olduğumuzu bilmek harika. Hayatımız üzerinde büyük etkisi olabilecek küçük bir adım. Kesinlikle, John. Her şey bilinçli seçimler yapmak ve vücudumuza ne koyduğumuza dikkat etmekle ilgilidir. Dengeli bir diyetle, optimum sağlık için kendimize en iyi şansı veriyoruz. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. Dengeli bir diyet sürdürerek ve sağlıklı yiyecek seçimleri yaparak refahımızı önceliklendirmeye devam edelim. Vücudumuz bunun için bize teşekkür edecek. Kesinlikle, John. Doğru beslenme yoluyla kendimize bakmak söz konusu olduğunda aynı sayfada olduğumuza sevindim. İşte dengeli beslenmeye devam eden bağlılığımız. Ders 14. Sabahları verimlilik. Anna, sabah 6 civarında uyanmanın gün boyunca daha üretken olmama yardımcı olduğunu görüyorum. Sabahın erken saatlerinin verimli bir günün tonunu nasıl ayarlayabildiği şaşırtıcı. John, ne demek istediğini anlıyorum. Güne erken başlamak bize bir avantaj sağlayabilir ve daha fazla görevi yerine getirmemize izin verebilir. Günün geri kalanı için olumlu bir ivme belirler. Kesinlikle, Anna. Erken saatlerde daha az dikkat dağıtıcı vardır ve ortam genellikle daha sessizdir. Odaklanmış çalışma veya kişisel aktiviteler için elverişli bir atmosfer sağlar. Katılıyorum John. Ayrıca sabahın meditasyon veya egzersiz gibi aktivitelere katılmam için harika bir zaman olduğunu görüyorum. Kendimi merkezlememe yardımcı oluyor ve önümüzdeki gün için olumlu bir ton oluşturuyor. Bu harika, Anna. Sabahları farkındalığı ve fiziksel refahı teşvik eden faaliyetlerde bulunmak, genel üretkenliğimiz ve ruh halimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Evet, John. Bu arada, sabah saatlerini de günümü önceden planlamak için kullanıyorum. Sabahları görevlerimi ve önceliklerimi düzenlemenin odaklanmamı ve daha fazlasını başarmama yardımcı olduğunu görüyorum. Bu harika bir strateji, Anna. Gün için net bir plana sahip olmak, bunalmış hissetmemizi önleyebilir ve zamanımızı ve enerjimizi etkili bir şekilde ayırmamızı sağlayabilir. Kesinlikle, John. Her şey sabahlarımızı üretkenliğimizi en üst düzeye çıkaracak ve bizi başarıya hazırlayacak şekilde kullanmakla ilgilidir. Bir rutin oluşturmak inanılmaz derecede faydalı olabilir. Tamamen katılıyorum Anna. İyi yapılandırılmış bir sabah rutini bir istikrar duygusu sağlayabilir ve günümüzden en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı olabilir. Geliştirilmesi değerli bir alışkanlıktır. Evet, John, ve bizim için bireysel olarak işe yarayan bir rutin bulmak çok önemlidir. Bizi en üretken ve tatmin edici hissettiren şeyleri keşfetmek için farklı aktiviteler ve zamanlamalar deneyebiliriz. Bu harika bir nokta Anna. Herkesin optimal rutini değişebilir ve bireysel olarak bizim için en iyi olanı bulmak önemlidir. Sabahlarımıza öncelik vererek tüm potansiyelimizi ortaya çıkarabiliriz. Kesinlikle, John. Sabahlarımızın gücünü kucaklamaya ve erken saatlerden en iyi şekilde yararlanmaya devam edelim. Kendimizi verimli ve tatmin edici bir güne hazırlamak için bir fırsat. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna.
İşte sabahlarımızın potansiyelinden yararlanmak ve üretkenliğimiz ve refahımız üzerindeki olumlu etkisini kucaklamak. Ders 15, bankayı kırmadan. Anla, bankamızı bozmadan evimizi güzelleştirmenin yollarını düşünüyordum. Bir fikir eski mobilyaların geri dönüştürülmesidir. Eski bir şeyi yeni ve benzersiz bir şeye dönüştürebilirsiniz. John, bu harika bir fikir. Geri dönüşüm sadece uygun maliyetli değil, aynı zamanda çevre dostudur. Yeni bir boya katının veya bazı yaratıcı değişikliklerin eski mobilyalara yeni bir soluk getirmek için neler yapabileceği şaşırtıcı. Kesinlikle, Anla. Ve en iyi yanı, tarzınıza ve zevkinize uyacak şekilde kişiselleştirebilmeniz. Ev dekorunuza benzersiz bir dokunuş katar. Tamamen katılıyorum John. Yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak ve evinize kişisel bir dokunuş katmak için harika bir fırsat. Ayrıca, israfı azaltan sürdürülebilir bir seçimdir. Bu doğru, Anla. Bu bir kazan-kazan durumu. Paradan tasarruf ediyoruz, israfı azaltıyoruz ve güzel ve işlevsel bir şey yaratmanın memnuniyetine sahibiz. Kesinlikle, John. Geri dönüşüm, birlikte yapılacak eğlenceli bir projede olabilir. Evimize bir makyaj yaparken kaliteli zaman geçirebiliriz. Bunun sesini beğendim, Anla. Yaratıcılığımızı bağlamak ve ortaya çıkarmak için harika bir yol olacak. Geri dönüştürebileceğimiz bazı eski mobilya parçalarını aramaya başlayalım. Bir plana benziyor, John. İkinci el mobilyalar için ikinci el mağazaları ziyaret edebilir veya çevrimiçi platformları kontrol edebiliriz. Keşfedilmeyi bekleyen çok fazla gizli mücevher var. Kesinlikle, Anla. Geri dönüşüm maceramıza başlayalım. Yaratıcı dokunuşumuzla evimizin dönüşümünü görmek beni heyecanlandırıyor. Ben de, John. Nihai sonuçları görmek için sabırsızlanıyorum. Evimiz benzersiz tarzımızı yansıtacak ve becerikliliğimizin bir kanıtı olacaktır. İnanılmaz olacak, Anla. Geri dönüştürülmüş mobilyalarımız bir konuşma başlatıcı olacak ve bunu kendimiz yaptığımızı bilmenin memnuniyetine sahip olacağız. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. Evimizi yaratıcılığımızın ve sürdürülebilir seçimlerimizin bir yansıması haline getirelim. Bu projeyi dört gözle bekliyorum. Ben de öyleyim, Anna. Hadi başlayalım ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürelim. Geri dönüştürülmüş mobilyalarımız, yaratıcılığımızın ve tarzımızın bir kanıtı olacak. Ders 16. Bu gece kızartma. Anna, akşam yemeğinde ne yemeliyiz? Hızlı ve lezzetli bir şey için havasındayım. Kızartmaya ne dersin? John, bu harika bir fikir gibi geliyor. Kızartma sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı bir seçenektir. Hiç et aldın mı? Evet, biraz tavuk göğsü aldım. Kızartma için mükemmel olurlar. Daha fazla lezzet için onları biraz soya sosu ve Kulağa çok zencefil ile lezzetli marine geliyor edebilirim. John. Sebzeleri hazırlayacağım. Renkli bir dolmalık biber, brokoli, havuç ve bezelye karışımı kullanabiliriz. Harika, Anna. Canlı bir sebze karışımı sadece renk katmakla kalmaz, aynı zamanda gerekli besinleri de sağlar. Sen Harika, sebzeleri doğrarken ben tavuğu Eşit pişirmeye pişirmek için başlayacağım. onları ince, eşit dilimler halinde kestiğimden emin olacağım. Biraz gevrek için biraz sarımsak ve Harika pul biber fikir, de Anna. ekleyebiliriz. Sarımsak hoş bir aroma katacak ve pul biber kızartmaya biraz baharatlık verecektir. Her şey doğru Daha lezzet fazla aynı dengesini fikirde bulmakla ilgili. olamazdım John. Ayrıca keskin ve tatlı bir tat için soya sosu, bal ve bir miktar pirinç sirkesi kullanarak hızlı bir sos Kulağa harika bir hazırlayabiliriz. sos gibi geliyor, Anna. Tüm lezzetleri bir araya getirecek ve tavuk ve sebzeleri güzelce kaplayacaktır. Bunu Kızartmamız düşününce lezzetli acıkmaya olacak. başladım, John.
Tavuk pişirildikten ve sebzeler yumuşayıp gevrek olduktan sonra, her şeyi sosun içinde bir araya getirip Mükemmel, buğulanmış pilavın Anna. üzerine servis edebiliriz. Tavuğun iyice pişmiş ve sulu olduğundan emin olacağım. Lezzet ve dokuların kombinasyonu, bu kızartmayı Araştırmak doyurucu için ve sağlıklı bir yemek sabırsızlanıyorum, haline John. getirecektir. Ev yapımı kızartmamız herhangi bir paket servisinden daha iyi olacak. Yoğun bir akşam için hızlı ve Kesinlikle, lezzetli bir Anna. seçenek. Birlikte tadını çıkarabileceğimiz kullanışlı ve lezzetli bir yemek. Bu lezzetli kızartma ile yemek Ders pişirmeye 17. başlayalım Bu ve iyi bir isteklerimizi fikir. tatmin edelim. Anna, düşünüyordum da, mutfağımızda iyi bir meyve ve sebze seçkisi olduğundan emin olmalıyız. Sağlıklı bir diyet için gereklidirler. John, bu iyi bir fikir. Meyve ve sebzeler bize hayati besinler sağlar ve genel refahımıza katkıda bulunur. Onları her zaman elimizde Aynen öyle, bulundurmalıyız. Anna. Yemeklerimize sadece renk ve tazelik katmakla kalmaz, aynı zamanda çok çeşitli vitaminler, mineraller ve Tamamen antioksidanlar katılıyorum sağlarlar. John. Çok çeşitli besin Bunları günlük maddeleri diyetimize almamızı dahil sağlamak etmek için önemlidir. çeşitli meyve ve sebzeleri hedeflemeliyiz. Farklı renkler genellikle Doğru, farklı Anna. besin profillerini gösterir. Örneğin, ıspanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, A, C ve K vitaminlerinin yanı sıra demir ve kalsiyum açısından zengindir. Kesinlikle, John. Mümkün Portakal ve olduğunda çilek gibi mevsimlik parlak ürünler renkli satın meyveler almak C da iyi bir vitamini ve fikirdir. antioksidanlarla Mevsim doludur. meyveleri ve sebzeleri genellikle daha taze, Daha daha fazla aynı lezzetli fikirde ve daha olamazdım, uygun Anna. fiyatlıdır. Mevsimlik ürünler sadece daha lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda yerel çiftçileri de destekler Başka ve bir ipucu ulaşımla da ilişkili karbon yemeklerimizi ayak sahip izini olduğumuz azaltır. meyve ve sebzeler etrafında planlamaktır. Bunları salatalara, smoothie'lere, tavada Bu kızartmalara harika dahil bir öneri, edebilir Anna. ve hatta sebze bazlı ana Meyve ve yemekler sebzeleri yapabiliriz. yemeklerimizin yıldızı yaparak, onları düzenli olarak tüketmemizi ve sağlık yararlarından Ve yararlanmamızı uygun sağlayabiliriz. depolamanın önemini unutmayalım. Bazı meyve ve sebzeler en iyi şekilde buzdolabında saklanırken, diğerleri oda sıcaklığında daha iyi tutulur. Kesinlikle, Anna. Tazeliğini uzatmaya yardımcı Bunları olur. doğru bir şekilde saklamak bozulmayı önleyebilir ve kalitelerini daha uzun süre koruyabilir. Genel Ürünlerimizi olarak, düzenli olarak John, kontrol etmek ve mutfağımızda iyi bir bozulmadan önce meyve ve kullanmak sebze iyi bir seçimine sahip alışkanlıktır. olmak, sağlığımıza ve refahımıza öncelik vermenin basit ama güçlü bir yoludur. Daha fazla aynı Bunu bir fikirde öncelik olamazdım, haline Anna. getirelim. Mutfağımızı renkli meyve ve sebzelerle dolu tutalım. Genel sağlığımız üzerinde Ders büyük bir etkisi 18. olabilecek Giyim küçük bir kalitesi. adımdır. Anna, bugünlerde kıyafetlerin kalitesini fark ettin mi? Eskisi kadar iyi değilmiş gibi hissediyorum. John, ben de bunu fark ettim. Görünüşe göre bazı giysiler eskisi kadar uzun süre dayanmıyor. Evet, tam olarak. Geçen ay bir gömlek aldım ve içinde zaten bir delik var. Hayal kırıklığı yaratıyor. Bu talihsiz bir şey. Bir çift kot pantolonla benzer bir deneyim yaşadım. Dikiş sadece birkaç yıkamadan sonra ayrıldı. Bir şeye para harcadığınızda ve dayanmadığında sinir bozucu. Kıyafetlerin uzun süre dayanması için yapıldığı günleri özlüyorum. Tamamen katılıyorum. Hızlı moda kontrolü ele geçirmiş ve kaliteden ödün verilmiş gibi geliyor. Kesinlikle. Giyim söz konusu olduğunda kaliteyi niceliğe göre önceliklendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. İyi yapılmış parçalara yatırım yapmak önceden daha pahalıya mal olabilir, ancak uzun vadede daha dayanıklı olma eğilimindedirler. Bu iyi bir nokta. Sanırım giyim alışverişlerimde daha seçici olmaya başlayacağım ve daha kaliteli ürünler bulmaya odaklanacağım. Bu harika bir yaklaşım John. İyi yapılmış kıyafetlerden oluşan daha küçük bir gardırobuna sahip olmak, ucuza yapılmış olanlarla dolu bir dolaptan daha Daha iyidir. fazla aynı fikirde olamazdım, Anna. Giydiğimiz kıyafetler söz konusu olduğunda kalite her zaman bir öncelik olmalıdır. Ders 19. Polise bildirme. Anla, bir suça tanık olursan ya da şüpheli bir şeyden şüphelenirsen, hangi adımları atmalısın?
John, bunu derhal polise bildirmek önemli. Bu tür durumlarla başa çıkmak için eğitilmişlerdir. Doğru. Polise rapor vermek, daha fazla suçun önlenmesine ve toplumun güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilir. Kesinlikle. Dikkatli olmak ve şüpheli herhangi bir etkinliği bildirmek, görmezden gelmektense daha iyidir. Katılıyorum. Topluluğumuzun güvenliğine ve refahına katkıda bulunmak vatandaşlar olarak bizim sorumluluğumuzdur. Bir şey görürsen, bir şey söyle. Takip etmemiz gereken slogan budur. Kesinlikle. Ve bir şeyin bildirmeye değer olup olmadığından emin olmasanız bile, dikkatli olmak daha iyidir. Bu doğru. Polis durumu değerlendirebilir ve gerekli eylem tarzını belirleyebilir. Ayrıca, herhangi bir ek bilginiz varsa veya durum tırmanırsa polise tekrar kontrol etmeniz de önemlidir. Kesinlikle. Bilgi sahibi olmak ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak önemli bir fark yaratabilir. İsik. Ders 20. Şimdi her şey iyi. Anla, dün mahallemizde bir sorun olduğunu duydum. Şimdi her şey yolunda mı? John, evet, ufak bir olay oldu ama şimdi her şey yolunda. Durum çözüldü. Bunu duymak rahatlatıcı. Umarım dahil olan herkes güvende ve zarar görmez. Neyse ki kimse yaralanmadı. Her şeyden çok bir yanlış anlaşılmaydı. Ciddi bir şey olmadığını bildiğime sevindim. Topluluğumuzun güvenliğine öncelik vermek her zaman önemlidir. Kesinlikle. Mahallemizde her zaman bir güvenlik ve uyum duygusu sürdürmek için çaba göstermeliyiz. Kabul ettim. Topluluğumuzun dirençli olduğunu ve bu tür durumları etkili bir şekilde ele alabileceğini bilmek güven verici. Olay, uyanık kalmamız ve birbirimize dikkat etmemiz için bir hatırlatma görevi gördü. Kesinlikle. Herkes için güvenli ve huzurlu bir ortam sağlama konusunda proaktif kalmalıyız. Ders 21. Şık ve pratik. Anla, söylemeliyim ki, oradaki mükemmel bir sırt çantası seçimi. Hem şık hem de pratik görünüyor. Teşekkür ederim, John. Hem moda tercihlerimi hem de fonksiyonel ihtiyaçlarımı karşılayacak bir sırt çantası aramak için epey zaman harcadım. Kesinlikle mükemmel dengeyi buldunuz. Geniş depolama alanı sağlarken kıyafetinizi tamamlar. Bunu takdir ediyorum. Tarzdan ödün vermeden günlük ihtiyaçlarımı barındırabilecek bir sırt çantası bulmak benim için önemliydi. Ve tam da bunu başardın. Estetiği pratikliği birleştiren bir çanta görmek ferahlatıcı. Evet, moda uğruna işlevsellik feda edilmemelidir. İkisine de sahip olmak mümkündür. Kesinlikle. Her şey kişisel tarzımıza ve yaşam tarzı gereksinimlerimize uygun seçimler yapmakla ilgilidir. Kesinlikle bu. Genel deneyimimizi geliştiren ve hayatımızı kolaylaştıran öğeleri bulmakla ilgilidir. İsik. Ders 22. Bütçe dostu konaklamalar.
Anna, bir gezi planlıyorum ve otel fiyatlarına bakıyordum. Gecelik bütçeme uyduğundan emin olmak istiyorum. Ortalama fiyat John, nedir? o bölgede gecelik bir otel odası için ortalama fiyat bütçeniz dahilindedir. Uygun konaklama yerleri bulabilmelisiniz. Bunu bilmek güzel. Konaklama için fazla harcama yapmak istemiyorum ve seyahatim sırasında diğer masraflara daha az harcamak istemiyorum. Tamamen anlıyorum. Finansal olarak yönetilebilir bir seyahat sağlamak için bir bütçe belirlemek ve buna bağlı kalmak önemlidir. Kesinlikle. Mali durumumu zorlamadan seyahatimden en iyi şekilde yararlanmak istiyorum. Akıllıca karar. Uygun fiyatlı konaklama yerleri bularak, diğer etkinlikleri keşfetmek ve keyfini çıkarmak için daha fazla esnekliğe sahip Bu olacaksınız. tam olarak benim hedefim. Bankayı bozmadan unutulmaz bir deneyim yaşamak istiyorum. Biraz dikkatli araştırma ve planlama ile, hem bütçenizi hem de konfor ihtiyaçlarınızı karşılayan harika bir otel bulacağınızdan eminim. Teşekkür ederim Anna. Durum tespiti yaptığımdan ve paramın karşılığını en iyi şekilde bulacağımdan emin olacağım. Hoş geldin, John. Bütçeniz dahilinde harika bir yolculuk diliyorum. Seyahatlerinizin tadını çıkarın. XXX. Ders 23, Deneyler ve Öneriler. Anna, reklam kampanyamızın iyi karşılandığını kabul ediyorum. John, bunu duyduğuma sevindim. Olumlu geri bildirim cesaret vericidir. Çabalarımız karşılığını verdi ve insanların olumlu yanıt verdiğini bilmek tatmin edici. Kesinlikle, sıkı çalışmamızın takdir edildiğini görmek her zaman ödüllendiricidir. Bu başarıyı geliştirmeye ve tanıtım için yeni yollar keşfetmeye devam etmeliyiz. Katılıyorum. Hedef kitlemizde neyin rezonansa girdiğini görmek için bazı deneyler yapmayı düşünmeliyiz. Bu harika bir fikir. Deney yaparak değerli içgörüler toplayabilir ve stratejilerimizi buna göre uyarlayabiliriz. Kesinlikle. Tavsiye ettiğim bir deney yağ ve su deneyi. Basit ama büyüleyici. Bu deney ilgi çekici geliyor. Bana bundan daha fazla bahseder misin? Kesinlikle. Yağ ve su deneyi, yağ ve suyun bir kapta karıştırılmasını ve ayrılmalarını gözlemlemeyi içerir. Kulağa büyüleyici geliyor. Petrol ve suyun farklı özelliklerinin görsel bir gösterimidir. Evet, izleyicilerimizin ilgisini çekmenin ve onları karışmazlık kavramı hakkında eğitmenin harika bir yolu. Müşterilerimizin bunu ilginç bulacağına inanıyorum. Bunu gelecek etkinliklerimize dahil edelim. Kabul ettim. Sosyal medya platformlarımızda paylaşmak için bir video eğitimi veya canlı bir gösteri oluşturabiliriz. Mükemmel öneri. Daha geniş bir kitleye ulaşmamıza ve markamıza daha fazla ilgi çekmemize yardımcı olacaktır. Öyle düşünmene sevindim. Bunu not alacağım ve deney için gerekli kaynakları planlamaya başlayacağım. Bu harika bir fikir. Eminim herkes onu sevecektir. Bunu da not edeceğim ve ekiple paylaşacağım. Mükemmel. Bu deneyi başarılı kılmak için birlikte çalışalım ve müşterilerimizin ilgisini çekmeye devam edelim. Kesinlikle. Yenilik ve ilgi çekici içeriğe olan bağlılığımız bizi pazarda farklı kılacak. Daha fazla aynı fikirde olamazdım.
Sınırları zorlamaya ve olağanüstü deneyimler sunmaya devam edelim. İyi dedin, Anna. Bağlılığımız ve yaratıcılığımız bizi daha da büyük başarılara götürecektir. Ders 24. Güzel kahvaltı seçenekleri. Anna, güzelmiş. Evde mi yoksa hareket halindeyken mi kahvaltı yapıyorsunuz? John, genelde evde kahvaltı yaparım. Güne rahat bir şekilde başlamamı sağlıyor. Bu iyi bir yaklaşım. Genelde ne tür bir kahvaltı yaparsınız? Kepekli tahıllar, meyveler ve protein kaynağından oluşan dengeli bir yemek yemeyi seviyorum. Kulağa besleyici geliyor. Sabahları vücudumuzu doğru besinlerle beslemek önemlidir. Kesinlikle. Sağlıklı bir kahvaltı enerji sağlar ve günün geri kalanı için tonu belirler. Katılıyorum. Metabolizmamızı başlatmanın ve optimum üretkenliği korumanın harika bir yoludur. Sen de evde kahvaltı yapıyor musun John? Dürüst olmak gerekirse, sık sık hareket halindeyken kahvaltı yaparım. Sabahları yoğun bir programım var. Anlıyorum. Birçok insan hızlı bir hayat sürüyor ve evde kahvaltı için zaman ayırmayı zor buluyor. Evet, bu doğru. Yanında alabileceğim protein barları veya yoğurt bardakları gibi uygun seçenekleri seçmeye çalışıyorum. Bunlar iyi seçimler. Beslenmeden ödün vermeden rahatlığa öncelik vermek önemlidir. Kesinlikle. Etiketleri okuduğumdan ve minimum katkı maddesi ve şeker eklenmiş ürünleri seçtiğimden emin oluyorum. Bu akıllı bir yaklaşım. Malzemelere dikkat etmek ve bilinçli seçimler yapmak çok önemlidir. Teşekkür ederim Anna. Kahvaltımız hakkında bilinçli kararlar vermenin gün için olumlu bir ton oluşturduğuna inanıyorum. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. Güne besleyici bir kahvaltı ile başlamak genel refahımıza katkıda bulunur. Ders 25. Birbirinize yardım etmek. Anna, elbette yardım etmeyi çok isterim. Ne arıyorsun? John, kişisel gelişim ve kendini geliştirme hakkında kitaplar hakkında bazı öneriler arıyorum. Bu keşfetmek için harika bir konu. Bu türde çok saygı gören birkaç kitap önerebilirim. Buna minnettar olurum John. Bilgimi genişletmeye ve kişisel olarak büyümeye her zaman hevesliyim. Tavsiye ettiğim bir kitap Stephen R. Covey tarafından yazılan Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı. O kitabı duymuştum. Kişisel gelişim alanında bir klasik olarak kabul edilir, değil mi? Evet, gerçekten. Covey, bireylerin daha proaktif ve üretken olmalarına yardımcı olabilecek güçlü ilkeler sunar. Kulağa ilgi çekici geliyor. Okuma listeme ekleyeceğim. Başka öneriniz var mı? Keşfedilmeye değer bir diğer kitap da James Clear tarafından yazılan Atomic Habits. Küçük alışkanlıkların gücüne ve hayatımız üzerindeki etkilerine odaklanır. Ah, bu başlığa daha önce rastlamıştım. Olumlu alışkanlıklar oluşturmak için pratik stratejiler sunuyor gibi görünüyor. Kesinlikle. Clear, önemli kişisel gelişime yol açabilecek küçük değişikliklerin nasıl yapılacağı konusunda uygulanabilir tavsiyeler sağlar. Tam olarak aradığım şey bu. Tavsiye için teşekkürler John. Başka var mı? Evet, önerdiğim bir kitap daha Carol S. Dweck tarafından yazılan Mindset, The New Psychology of Success.
Sabit bir zihniyete karşı büyüme zihniyeti kavramını araştırır. Ah, başarıya ulaşmada zihniyetin önemini duydum. Kesinlikle o kitabı da kontrol edeceğim. Harika. Yardım edebildiğime sevindim. Bu kitaplar kişisel gelişim için değerli bilgiler ve stratejiler sunar. Teşekkür ederim, John. Tavsiyelerinizi takdir ediyorum. Okumaya ve öğrendiklerimi uygulamaya başlamaktan heyecan duyuyorum. Hoş geldin, Anna. Onları faydalı bulacağınıza eminim. Unutmayın, kişisel gelişim ömür boyu sürecek bir yolculuktur. Kesinlikle, John. Sürekli öğrenme ve kendini geliştirme, tam potansiyelimize ulaşmanın anahtarıdır. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Kişisel ve profesyonel gelişimimizde birbirimizi desteklemeye devam edelim. Bu konuda seninleyim, John. Birlikte, harika şeyler başarabilir ve yol boyunca başkalarına ilham verebiliriz. Ders 26, Havaalanı Yardımı. Anna, affedersiniz. Havaalanında eczaneyi nerede bulabilirim? John, havaalanının ana girişine yakın bir eczane bulabilirsiniz. Zemin katta, solda yer almaktadır. Teşekkür ederim Anna. Uçuşumdan önce ilaç almam lazım. Fark etmek kolay mı? Evet, John. Eczanenin belirgin bir işareti vardır ve kolayca görülebilir. Onu bulmakta zorluk çekmeyeceksin. Bu bir rahatlama. Daha sonra bir mola vereceğim ve ihtiyacım olan her şeye sahip olduğumdan emin olmak istiyorum. Anlıyorum. Hazırlıklı olmak her zaman daha iyidir, özellikle seyahat ederken. Size yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? Aslında evet. Ayrıca bir telefon şarj cihazı almam gerekiyor. Yakınlarda bir elektronik mağazası olup olmadığını biliyor musun? Kesinlikle, John. İkinci katta yemek alanının yakınında bir elektronik mağazası var. Şarj cihazları da dahil olmak üzere çok çeşitli telefon aksesuarlarına sahiptirler. Bu harika. Eczaneye gittikten sonra oraya gideceğim. Yardımın için teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Güvenli bir yolculuk yapın ve ihtiyacınız olursa bana bildirin. Ders 27, Bölgeyi keşfetmek. Anna, müzenin otelimize sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde olduğunu fark ettin mi? Evet John, bunu haritada gördüm. Bizim için oldukça uygun. Müzeyi ziyaret etmek ve biraz sanat ve tarihi keşfetmek için harika bir fırsat olacağını düşünüyorum. Kulağa harika bir fikir gibi geliyor John. Kendimizi yerel kültüre kaptırabiliriz. Kesinlikle, Anna. Ve bazı açık hava etkinlikleri için havasındaysak, park da yakındadır. Doğru, John. Parkın çok güzel olduğunu duydum. Buradan ne kadar uzakta? Kısa bir otobüs yolculuğu uzakta, Anna. Kolayca bir otobüse binebilir ve doğada dinlendirici bir günün tadını çıkarabiliriz. Bu mükemmel. Piknik yapabilir veya parkta keyifli bir yürüyüş yapabiliriz. Aynen öyle, Anna. Şehrin koşuşturmacasından ferahlatıcı bir manzara değişikliği olacak. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. Hem müzeyi hem de parkı keşfetmeyi dört gözle bekliyorum. Ben de, Anna. Burada zamanımızı en iyi şekilde değerlendirelim ve harika anılar yaratalım.
Ders 28, Şirket kültürü. Anna, seninle bir şey paylaşmak istedim. Görüşme sırasında bana işimi sordular. Bu harika, John. Mesleki deneyiminizle ilgilendiklerini gösterir. Evet, olumlu bir işaretti. Şirket kültürü hakkında da konuşma fırsatını yakaladım. Bu her zaman önemlidir, John. İyi bir şirket kültürü iş tatmini ve üretkenliğe katkıda bulunabilir. Kesinlikle, Anna. İş yerinin işbirlikçi doğasını ve kişisel gelişime yapılan vurguyu vurguladım. Kulağa etkileyici geliyor, John. Çalışanlarına değer veren bir ortamda çalışmak çok önemlidir. Tamamen katılıyorum Anna. Bir aidiyet duygusunu teşvik eder ve bireyleri ellerinden gelenin en iyisini yapmaya motive eder. Ayrıca şirketin sunduğu benzersiz avantajlardan veya avantajlardan bahsetmeye değer. Haklısın Anna. Mesleki gelişim fırsatlarından ve esnek çalışma düzenlemelerinden bahsettiğimden emin oldum. Bu harika, John. Şirket ve değerleri hakkında çok yönlü bir anlayışa sahip olduğunuzu gösterir. Teşekkür ederim Anna. Umarım cevaplarım olumlu bir izlenim bıraktı ve role olan coşkumu sergiledi. Ders 29, Politikacıları sorumlu tutmak. Anna, iktidar pozisyonları büyük sorumlulukla geliyor. Vatandaşlar olarak onları sorumlu tutmak bizim için çok önemlidir. Kesinlikle, John. Politikacılar sorumlu olduğunda, yönetişimde şeffaflık ve adaleti sağlamaya yardımcı olur. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. Demokratik sürece aktif olarak katılmalı ve endişelerimizi dile getirmeliyiz. Doğru, John. Bilgili kalarak ve yapıcı diyaloga girerek bir fark yaratabiliriz. Gerektiğinde kararlarını ve eylemlerini sorgulamak çok önemlidir, Anna. Hesap verebilirliği bu şekilde teşvik edebiliriz. Katılıyorum, John. Seçilmiş temsilcilerimizden şeffaflık ve etik davranış talep etmek bizim görevimizdir. Ve oyumuzun gücünü unutmayalım Anna. Hesap verebilirliğe öncelik veren liderleri seçebiliriz. Kesinlikle, John. Oylarımız geleceği şekillendirebilir ve politikacıları vaatlerinden sorumlu tutabilir. Ders 30, Bakkal alışverişi. Anna, marketten biraz taze ıspanak ve domates almamız gerekebilir. Bu iyi bir fikir, John. Onları akşam yemeğinde sağlıklı bir salata yapmak için kullanabiliriz. Ben de öyle düşünüyorum Anna. En iyi kalitede organik ürünler aldığımızdan emin olalım. Katılıyorum, John. Organik sebzeler genellikle böcek ilacı içermez ve daha yüksek besin içeriğine sahiptir. Beyaz peynir ve balzamik sos gibi salatayı tamamlamak için başka malzemeler de alabiliriz. Kulağa çok lezzetli geliyor, John. Serinletici ve besleyici bir yemek için sabırsızlanıyorum. Evde yeterince zeytinyağı ve sirke olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın Anna. İyi bir nokta, John. Bu zımbaların kilerimizde olması her zaman iyidir. Ders 31, Eczaneyi ziyaret etmek. Anna, ilaç almak için eczaneye gitmem gerek. Yakınlarda güvenilir olanları biliyor musunuz?
John, buradan birkaç blok ötede saygın bir eczane dükkanı var. Size yardımcı olabilecek çok çeşitli ilaçları ve bilgili personeli var. Bunu duymak çok güzel, Anna. Kaliteli ürünler sunan ve profesyonel tavsiyeler sunan güvenilir bir eczaneye sahip olmak önemlidir. Kesinlikle, John. Güvendiğiniz bir eczane dükkanı seçmek çok önemlidir. Özellikle sağlığınız ve refahınız söz konusu olduğunda. Tamamen katılıyorum Anna. O arada ilacımla ilgili sorularıma cevap verebilecek bir eczacıları olup olmadığını biliyor musunuz? Evet, John. Bahsettiğim eczane, değerli bilgiler sağlayabilecek ve sahip olabileceğiniz endişelerinizi giderebilecek özel bir eczacıya sahiptir. Bu güven verici, Anna. İlaç rejimimizde bize rehberlik edecek bilgili bir sağlık uzmanına sahip olmak her zaman faydalıdır. Kesinlikle, John. Eczacılar, ilaçların güvenli ve etkili kullanımını sağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır. Değerli bilgiler ve tavsiyeler sağlayabilirler. Bunu bilmek güzel, Anna. Tavsiyenizi takdir ediyorum. O eczaneyi ziyaret edip eczacılarına danışacağımdan emin olacağım. Hoş geldin, John. Yardım edebildiğime sevindim. Eczaneyi ziyaret ettiğinizde reçetenizi veya ilgili tıbbi bilgileri getirmeyi unutmayın. Kesinlikle, Anna. Doğru ilacı ve dozu aldığımdan emin olmak için gerekli tüm belgelere sahip olmak önemlidir. Doğru, John. Eczacıya doğru bilgi sağlayarak, kişiselleştirilmiş bakım alabilir ve olası risk veya etkileşimlerden kaçınabilirsiniz. Anlıyorum Anna. Sağlığımıza öncelik vermek ve ilaç söz konusu olduğunda bilinçli kararlar vermek çok önemlidir. Güvenilir bir eczane dükkanı bu konuda değerli bir kaynaktır. Kesinlikle, John. Başka sorunuz varsa veya daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa bana bildirin. Yardım etmek için buradayım. Teşekkür ederim Anna. Desteğiniz için minnettarım. Eczane ziyaretim ve eczacıdan aldığım tavsiyeler hakkında sizi güncel tutacağım. Hoş geldin, John. Deneyiminizi duymak için sabırsızlanıyorum. Kendine iyi bak ve iyi ol. Yapacağım, Anna. Tekrar teşekkür ederim. Sağlığıma öncelik verdiğimden ve eczane tarafından sağlanan hizmetlerden en iyi şekilde yararlanacağımdan emin olacağım. Ders 32. Sigara içilmeyen politika. Anna, otel genelinde sigara içilmeyen bir politikamız olduğunu sana bildirmek istedim. Orada endişelenme. John, bunu duymak harika. Sigara içermeyen bir ortamda kalmak her zaman ferahlatıcıdır. Sağlıklı bir atmosfere olan bağlılığınızı takdir ediyorum. Kesinlikle, Anna. Misafirlerimiz için temiz ve konforlu bir ortam sağlamanın önemini anlıyoruz. Sigara içmek birçok insan için can sıkıcı olabilir, bu yüzden herkes için keyifli bir deneyim sağlamak istedik. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. Tüm konukların ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılamak düşünceli. Sigara içme politikası sıkı bir şekilde uygulanıyor mu? Evet, Anna. Sigara içen misafirler için otelin dışında sigara içme alanları belirledik. Bu şekilde, içeride sigara içilmeyen bir ortamı sürdürürken ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Bu akıllıca bir yaklaşım John. Sigara içicilerin sigara içmeyen konukların konforunu etkilemeden belirlenmiş bir alana sahip olmalarını sağlar. Arkasındaki düşünceliliği takdir ediyorum.
Teşekkür ederim Anna. Sigara içip içmeseler de tüm misafirlerimiz için olumlu bir deneyim yaratmaya inanıyoruz. Belirlenmiş sigara içme alanları sunarak herkesin memnuniyetini sağlayacak bir denge kurabiliriz. Bunu duymak harika John. Misafirlerinizin refahına ve rahatlığına öncelik verdiğinizi gösterir. Sigara içilmeyen politikanızı pek çok kişi takdir edeceğinden eminim. Nazik sözlerin için teşekkürler Anna. Misafirlerimiz için mümkün olan en iyi deneyimi sunmaya çalışıyoruz ve sigara içilmeyen politika bu taahhüdün sadece bir yönüdür. Bunu duyduğuma sevindim John. Otelinizi ziyaret ettiğimde sigara içilmeyen bir konaklamanın tadını çıkarabileceğimi bilmek güven verici. Eminim başkaları da aynı şekilde hissedecektir. Sizi ve diğer misafirleri otelimizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz, Anna. Keyifli ve konforlu bir ortam sağlamak bizim önceliğimizdir ve bunu başarmak için sigara içilmeyen bir politikaya sahip olmaktan mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederim, John. Misafirleriniz için olumlu bir deneyim sağlamaya olan bağlılığınız için teşekkür ederim. Sigara içme endişesi olmadan konaklamamın tadını çıkarabileceğimi bilmek güzel. Ders 33, deneyiminizi paylaşmak. Anna, geçenlerde şehirde yeni bir restoran denedim ve harika bir deneyim yaşadım. Yemek lezzetliydi ve servis kusursuzdu. John, kulağa harika geliyor. Her zaman yeni yemek seçenekleri arıyorum. Restorandan biraz daha bahseder misiniz? Kesinlikle, Anna. Restoran Akdeniz mutfağında uzmanlaşmıştır. Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın lezzetlerinden ilham alan çok çeşitli yemekler sunuyorlar. Oh, gerçekten mi? Akdeniz yemeklerini seviyorum. Ne tür yemekler denedin? Taze balık, karides ve kalamar içeren ızgara deniz ürünleri tabağı olan imza yemeği yedim. Mükemmel bir şekilde pişirildi ve lezzetleri güzelce ortaya çıkaran otlar ve baharatlarla tatlandırıldı. Kulağa çok lezzetli geliyor John. Sadece düşünürken acıkıyorum. Vejetaryen seçenekleri de var mıydı? Evet, Anna. Menüde vejetaryen yemeklere adanmış ayrı bir bölümü vardı. Patlıcan musakalarını denedim ve inanılmazdı. Kavrulmuş patlıcan, domates ve eritilmiş peynirin kombinasyonu tek kelimeyle lezzetliydi. Bunu duymak harika John. Restoranların farklı diyet tercihlerine hitap etmesi her zaman güzeldir. Herhangi bir tatlı denedin mi? Evet, geleneksel bir Yunan böreği olan baklavalarını denemeye dayanamadım. Tatlıydı, pul ve fındık ve balla doluydu. Harika bir yemeğin mükemmel sonuydu. Baklavaya bayılırım. En sevdiğim tatlılardan biri. Keyif alma şansına sahip olmana sevindim. Deneyimlerinize göre yakında bu restoranı kesinlikle ziyaret etmek zorunda kalacağım. Şiddetle tavsiye ederim Anna. Lezzetli yemeklerin birleşimi, özenli hizmet ve rahat bir atmosfer onu benim için unutulmaz bir yemek deneyimi haline getirdi. Eminim siz de keyif alacaksınız. Deneyimlerini paylaştığın için teşekkürler John. Kişisel tavsiyeleri duymak her zaman yararlıdır. Restoranı ziyaret ettiğimden ve bahsettiğiniz ağız sulandıran yemekleri denediğimden emin olacağım. Hoş geldin, Anna. Yardım etmekten mutluluk duyarım. Umarım orada da harika bir yemek deneyimi yaşarsınız. Yemeğinizin tadını çıkarın. Yapacağım, John. Paylaşım için bir kez daha teşekkür ederim. Restoranı denemek ve Akdeniz'in lezzetlerinin tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Ders XXX. 34. Diyetteki değişiklikler.
Anna, son zamanlarda diyetimde bazı değişiklikler yapmaya çalışıyorum. John, bu harika. Bu değişiklikleri yapmak için sizi motive eden nedir? Son zamanlarda kendimi halsiz ve enerjiksiz hissediyorum, bu yüzden diyetimi iyileştirmenin yardımcı olabileceğini düşündüm. Bu akıllıca bir karar John. Ne tür değişiklikler yapıyorsunuz? Yemeklerime daha fazla meyve ve sebze eklemeye başladım. Cipsleri atıştırmak yerine, şimdi taze meyvelere veya havuç çubuklarına uzanıyorum. Bu, vitamin ve mineral alımınızı arttırmanın harika bir yoludur. Nasıl hissettiğinizde herhangi bir fark ettiniz mi? Şaşırtıcı bir şekilde, evet. Gün boyunca daha enerjik hissediyorum ve sindirimim de iyileşti. Bunu duymak harika John. Diyetimizdeki küçük değişikliklerin genel refahımız üzerinde bu kadar büyük bir etkisi olabileceği şaşırtıcı. Kesinlikle, Anna. Ayrıca işlenmiş gıda tüketimimi azaltmaya ve bütün malzemeleri kullanarak evde daha fazla yemek pişirmeye çalışıyorum. Yemeklerinizi evde pişirmek, yemeğinize ne girdiğini kontrol etmenin harika bir yoludur. Yeni sağlıklı tarifler keşfettin mi? Evet, farklı salata kombinasyonları ve ev yapımı smoothie'lerle deney yapıyorum. Yeni lezzetleri ve malzemeleri keşfetmek eğlenceliydi. Kulağa çok lezzetli geliyor John. Yeni tarifler denemek ve en sevdiğimiz yemeklere daha sağlıklı alternatifler keşfetmek her zaman heyecan vericidir. Kesinlikle öyle, Anna. Ayrıca porsiyon boyutlarıma dikkat ettim ve her lokmanın tadını çıkararak daha dikkatli yemeye çalıştım. Dikkatli yemek mükemmel bir uygulamadır John. Yemeğimizi takdir etmemize yardımcı olur ve aşırı yemeği önler. Yararlı buldunuz mu? Kesinlikle, Anna. Vücudumun açlık ve tokluk ipuçlarının daha fazla farkına varmamı sağladı ve yemeklerimin tadını her zamankinden daha fazla çıkarıyorum. Bu harika, John. İyi çalışmaya devam edin ve eminim diyet değişikliklerinizin faydalarını deneyimlemeye devam edeceksiniz. Teşvik ettiğin için teşekkürler Anna. Şimdiye kadar olumlu bir yolculuk oldu ve sağlığımı nasıl daha da iyileştirdiğini görmek için heyecanlıyım. Ders 35, doğru kelimeleri bulmak. Anna, ya belirli durumlarda söylenecek doğru şeyi bilmiyorsam? John, bazen güvensiz hissetmek doğaldır. Anahtar aktif olarak dinlemek ve empati ile cevap vermektir. Bu mantıklı, Anna. Ama ya yanlış bir şey söylemekten ve istemeden birinin duygularını incitmekten korkarsam? Konuşmalara nezaket ve saygıyla yaklaşmak önemli, John. Emin değilseniz, diğer kişinin bakış açısını daha iyi anlamak için her zaman açıklayıcı sorular sorabilirsiniz. Anlıyorum. Yani, diğer kişinin bakış açısını anlamak için zaman ayırmak daha etkili yanıt vermeme yardımcı olabilir mi? Kesinlikle, John. Empati ve aktif dinleme iletişimde güçlü araçlardır. Başkalarıyla bağlantı kurmanıza ve önemsediğinizi gösteren bir şekilde yanıt vermenize izin verirler. Bu güven verici, Anna. Bazen doğru kelimeleri bulamayacağımdan endişeleniyorum ve bu beni kendimi ifade etmekten alıkoyuyor. Unutma, John, iletişim zamanla geliştirilebilecek bir beceridir. Hata yapmak ve onlardan öğrenmek sorun değil. Önemli olan denemeye devam etmek. Haklısın Anna. Her şey pratik yapmak ve öğrenmeye açık olmakla ilgili. Kendimi ifade etme konusunda daha emin olmaya çalışacağım.
Bu harika bir zihniyet, John. Kendinize güvenin ve niyetlerinizin iyi olduğuna güvenin. Zamanla ve pratikle doğru kelimeleri bulmakta daha rahat olacaksınız. Teşvik ettiğin için teşekkürler Anna. Tavsiyenizi takdir ediyorum ve iletişim becerilerimi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğim. Hoş geldin, John. Unutmayın, herkesin belirsizlik anları vardır. Ancak sabır ve pratikle daha fazla güven kazanacaksınız. Sadece kendin ol ve yürekten konuş. Yapacağım, Anna. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Gelecekteki konuşmalarda kendimi ifade etme konusunda kendimi daha iyimser hissediyorum. Ders 36. Lezzetli mutfak. Anna, son zamanlarda lezzetli bir mutfak denedin mi? John, geçen hafta en harika Tayland yemeklerini yedim. Lezzetler inanılmazdı. Gerçekten mi? Daha önce hiç Tayland mutfağını denemedim. Ne tür yemekler yedin? Tatlı olarak pad thai, yeşil köri ve mango yapışkan pirinç yedim. Tatlı, baharatlı ve keskin lezzetlerin kombinasyonu lezzetliydi. Kulağa lezzetli geliyor. Tayland yemeklerini kesinlikle denemeliyim. Benim gibi yeni başlayanlar için önerileriniz var mı? Tabii ki. Erişte hayranıysanız, pad thai harika bir seçimdir. Lezzet dengesine sahip tavada kızartılmış erişte yemeği. Yeşil köri de popülerdir. Ancak oldukça baharatlı olabilir, bu yüzden hazırlıklı olun. Bunu aklımda tutacağım. Baharatlı yemeklerden hoşlanırım, bu yüzden yeşil köri benim için iyi bir seçenek olabilir. Tayland mutfağında vejetaryen veya vegan seçenekleri var mı? Kesinlikle. Tayland mutfağında çok çeşitli vejetaryen ve vegan yemekler sunulmaktadır. Tom yum çorbası, som tum, papaya salatası veya fesleğenli sebze kızartması gibi yemekleri deneyebilirsiniz. Bunu duymak harika. Bitki bazlı seçenekleri tercih ediyorum, bu yüzden mevcut seçenekler olduğuna sevindim. Zaten Tayland mutfağını denemeyi dört gözle bekliyorum. Beğeneceğine eminim John. Tay yemekleri cesur lezzetleri ve taze malzemeleriyle tanınır. Mutfak maceranızın nasıl gittiğini bana bildirin. Kesinlikle yapacağım, Anna. Beni Tayland mutfağıyla tanıştırdığınız için teşekkürler. Yakında bölgemdeki bazı Tayland restoranlarını keşfedeceğimden emin olacağım. Hoş geldin, John. Tayland yemeklerine olan sevgimi seninle paylaşabildiğim için mutluyum. Umarım harika bir yemek deneyimi yaşarsınız. Eminim yapacağım, Anna. Bu lezzetli tatların tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Ders 37. Akçaağaç Yolu. Anna, bir patika macerası planladığını duydum. Kulağa harika geliyor. Hangi izi düşünüyordun? John, Akçaağaç Yolu'nu düşünüyordum. Muhteşem manzaralar ve sonbahar yapraklarının güzelliğine tanık olma şansı sunduğunu duydum. Bu harika. Akçaağaç yolunun yılın bu zamanında canlı renklere sahip olduğunu duydum. Kendimizi doğaya sokmak için harika bir fırsat olurdu. Kesinlikle, John. Değişen yapraklar pitoresk bir ortam yaratır. Açık havada eğlenmenin ve mevsimin güzelliğini kucaklamanın mükemmel bir yolu. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. Doğa parkurlarını keşfetmek, gevşemenin ve çevreyle bağlantı kurmanın harika bir yoludur. Deneyimi dört gözle bekliyorum. Günlük yaşamın koşuşturmacasından ferahlatıcı bir mola olacak.
Doğanın ruhumuzu gençleştirmenin ve huzur duygusu getirmenin bir yolu vardır. Kesinlikle haklısın Anna. Doğada vakit geçirmek zihin üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve etrafımızdaki harikaları takdir etmemizi sağlar. Bu maceraya atılmak için sabırsızlanıyorum. Unutulmaz bir yolculuk olacak John. Maple Trail'in güzelliğine tanık olmaktan ve kalıcı anılar yaratmaktan heyecan duyuyorum. Beni de sayın, Anna. Rahat ve keyifli bir deneyim için parkura hazırlanacağımdan ve ihtiyacımız olan her şeyi topladığımdan emin olacağım. Kulağa mükemmel geliyor John. Yol boyunca nefes kesen manzaraları yakalamak için bir kamera da getirebiliriz. Maceramızı belgelemek için harika bir fırsat olacak. Kesinlikle, Anna. Kameramı getirip yolun özünü yakaladığımdan emin olacağım. Deneyimlerimizi paylaşabilir ve başkalarına doğanın harikalarını keşfetmeleri için ilham verebiliriz. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. Maceramız çevreyi takdir etmek ve başkalarını kendi keşiflerine başlamaya teşvik etmek için bir fırsat olacak. Plaj kaçamağımızı dört gözle bekliyorum Anna. Rahatlamak, güneşi içmek ve dalgaların sesinin tadını çıkarmak için bir şans olacak. Ben de, John. Ayaklarımın altındaki sıcak kumu hissetmek ve okyanusa dalmak için sabırsızlanıyorum. Gevşemek ve şarj etmek için mükemmel bir yoldur. Kulağa çok hoş geliyor Anna. Plaj maceralarımı sizinle paylaşmaktan ve birlikte harika anılar yaratmaktan heyecan duyuyorum. Aynı şekilde, John. Deneyimlerinizi duymak ve kendi plaj maceralarımı paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Harika bir hikaye alışverişi ve birbirinden öğrenme şansı olacak. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. Plaj kaçamağımızdan en iyi şekilde yararlanalım ve unutulmaz anlardan oluşan bir hazine yaratalım. Ders 38, Tema Parkı planları. Anna, geçen sefer tema parkında çok eğlendim. Yakında başka bir gezi planlamalıyız. John, tamamen katılıyorum. Tema Parkı bir patlamaydı. Kesinlikle tekrar gidip daha harika anılar yapmalıyız. Gemide olmana sevindim, Anna. Bence parkta macera dolu bir gün geçirmek harika bir fikir. Keşfedilecek ve eğlenecek çok şey var. Kesinlikle, John. Tema Parkı çeşitli gezintiler, gösteriler ve cazibe merkezleri sunmaktadır. Heyecan verici maceralar yaşamak için heyecan verici bir yer. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. Denemek istediğimiz tüm gezilerin ve cazibe merkezlerinin bir listesini yapmalıyız. Bu şekilde, orada zamanımızı en iyi şekilde değerlendirebiliriz. Bu harika bir öneri John. Hangi yeni cazibe merkezlerine sahip olduklarını görmek için parkın web sitesini araştırabilir ve günümüzü buna göre planlayabiliriz. Hiçbir şeyi kaçırmamamızı sağlayacaktır. Harika fikir, Anna. Ziyaret etmeyi planladığımız gün herhangi bir özel etkinlik veya gösteri olup olmadığını da kontrol etmeliyiz. Bunlardan birini yakalamak harika olurdu. Kesinlikle, John. Günümüze ekstra bir eğlence unsuru katacaktır. Ziyaretimizden en iyi şekilde yararlanmak için gezilerimizi gösteri zamanlamalarına göre planlayabiliriz. Kesinlikle, Anna. Her şey zevkimizi en üst düzeye çıkarmak ve unutulmaz anılar yaratmakla ilgili. Sürüşlerin heyecanını tekrar deneyimlemek için heyecanlıyım. Ben de, John. Hız trenlerinden ve diğer heyecan verici yolculuklardan gelen adrenalin akışı rakipsiz. Bu heyecanı bir kez daha hissetmek için sabırsızlanıyorum.